And this is not a developing third world nation. This is Europe. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan. This is a relatively civilized, relatively European. Bunlar coğrafi keşifler sonrasında Christoph Kolomb ve ekibinin yaptığı konuşmalar değil. 2022'de Ukrayna'da yaşananlar üzerine Avrupalı gazetecilerin yorumları. Görünen o ki beyaz adamın asırlardır devam eden üstünlük anlayışı pek değişmemiş. Batı yüzyıllar boyunca Doğu'yu miskin, cahil, bilim ve sanattan anlamayan, medeniyetten uzak bedeviler olarak tanımladı. Öyle miydi gerçekten? Bunun cevabını vermek için yıllardır sömürgecilerin üzerinde güç mücadelesi verdikleri topraklardan yalnızca birini örnek göstererek anlatacağım. Zira baskı altına alıp gelişmesine mani oldukları ülkeler tek bir videoya sığacak kadar az değil. Irak denilince aklınıza ne geliyor? Saddam Hüseyin, George Bush, savaş ve işkence. Evet, pek çoğumuz çocukken televizyonda bu kaosu izlemişizdir. Ama Irak bundan çok daha fazlasıydı. Mezopotamya, iki nehrin arasında kalan yer anlamına geliyor. Fırat ve Dicle arasındaki bereketli topraklarda bilinen en eski yerleşimlerden birini M.Ö. 5500'lerde Ubeydler denilen bir topluluk oluşturdu. Daha sonra Sümerler, Akatlar, Babiller ve Asurlular başta olmak üzere pek çok farklı medeniyet Mezopotamya'da hayat buldu. Sümerli katiplerin heceleri ve kelimeleri kamıştan bir kalemle ıslak tabletlerin üzerine yazmalarıyla dünya tarihinin ilk yazılı belgeleri ortaya çıktı. Sümer toplumunda işinin ehli tüccarların sayısı epey çoktu. Çivi yazısı da ilk başta ticari işlerin hesabını tutmak için geliştirildi ama zamanla edebiyattan tarihe her alanda yazıyı kullanmaya başladılar. Ay yılı hesabına dayalı takvim de ilk kez Mezopotamya'da ortaya çıktı. Sümerler bir yılı 360, bir ayı 30 gün olarak hesapladı. Matematiğin temeli olan 4 işlemi buldular ve dairenin alanını hesaplamayı başardılar. Daha sonra Akatların devri başladı. Büyük Sargon, Akat sınırlarını muazzam derecede genişleterek dünyanın ilk imparatorluğunu kurdu. Mezopotamya kültürünün devam ettirilmesini ve farklı bölgelere de yayılmasını sağladı. Mezopotamya demişken Babil'den bahsetmezsek olmaz. Yapılan son araştırmalara göre 3700 yıllık bir kil tabletin üzerindeki yazılar çözüldü ve trigonometriyi Yunanların değil Babillerin çok daha önceden keşfettiği anlaşıldı. Ama ortamlarda antik Yunan medeniyeti bilimin doğduğu yer diyelim tabii. Sonuçta 19. yüzyılda tarih yazımının batılı ülkeler tarafından nasıl çarpıtıldığı pek de anlatılan bir gerçek değil. Meşhur Babil kralı Hammurabi'den de biraz bahsedelim. Çıkardığı yasalar tarihin en iyi korunmuş ve en eski yasalarından biri olarak günümüze ulaştı. Kadın haklarının modern zamanlarda ortaya çıkmış bir kavram olduğunu, tarihin en eski dönemlerinde kimsenin bundan bahsetmediğini düşünebilirsiniz. Ama Hammurabi kanunları pek de öyle demiyor. Bu kanunlarda eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınlara çeşitli haklar veriliyor, boşanmak istemeleri durumundaysa kolaylıklar sağlanıyordu. Son olarak dünyanın ilk kütüphaneci kralı Asurbanipal'den bahsederek antik dönemi kapatayım. Askeri ve siyasi işlerle meşgul olmadığı zamanlarda Babil kralı Asurbanipal'in en çok yaptığı şey okumak ve yazmaktı. Dünyada sistematik olarak toplanmış ve listelenmiş ilk kütüphane onun emriyle kuruldu. Toplamda yüz binlerce tablet Asurbanipal'in kütüphanesinde toplanmıştı. Bunlardan yalnızca 30.000'i günümüze kadar ulaştı ve şimdi British Museum'da bulunuyor. Mezopotamya'nın en eski çağları anlatmakla bitmez ama ne yazık ki bu kadar vaktimiz yok. Şimdi biraz da İslam'ın altın çağı olarak bilinen döneme gelelim. Bu dönem Abbasilerin Bağdat'ta Beytülhikmet yani bilgelik evini kurmalarıyla başladı. 8. ve 14. yüzyıllar arasında devam eden Altın Çağ, İslam dünyasından bilim insanlarının ve sanatçılarının çalışmalarıyla taçlandı. Önceleri yalnızca halifenin özel koleksiyonu için bir kütüphane olarak açılan Beytülhikmet, zamanla bir akademiye dönüştü ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları buraya akın etti. Onları çeken şey kentin canlı bilimsel merakı ve ifade özgürlüğüydü. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan alimler burada rahatlıkla çalışmalarını sürdürüyordu. Beytülhikmet'in en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz dünyanın en kapsamlı çeviri faaliyetlerinin gerçekleştiği yer olmasıydı. Yunanca, Latince, Çince, Sanskritçe, Farsça ve Süryanice'den pek çok eser burada tercüme edildi. Kütüphanedeki alimler ve çevirmenler çalışmaların halkın erişimine açık olması için de büyük çaba harcadı. Ünlü matematikçi ve cebrin babası Harezmi, modern optiğin babası sayılan İbn Heysem, tıbbın meşhur ismi İbn Sina, Aristo'nun felsefesini Arap dünyasına tanıtan El-Kindi ve daha pek çok bilim insanı Beytülhikmet'te çalıştı. Ne yazık ki bilim tarihinin bu önemli merkezi 13. yüzyılda Moğol istilası sırasında yakılıp yıkıldı. 1258'de İlhanlılara bağlı bir bölge haline gelen Bağdat, eski parlak günlerini yavaş yavaş geride bırakmaya başladı. Sonrasında Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Safeviler arasındaki güç mücadeleleri yüzünden bölge bir bilim merkezi olmaktan çok savaş meydanı haline geldi.
16. yüzyılda bugünkü Irak topraklarının büyük bir bölümü paşalık olarak Osmanlı hakimiyetine girdi. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın Irak'taki hakimiyeti son buldu. Bölgeyi işgal eden İngiliz kuvvetleri Kutül Amare'de Türk kuvvetleri tarafından büyük bir yenilgiye uğratılsa da Mart 1917'de Bağdat Britanya'nın eline geçti. Savaş boyunca İngilizler bölgedeki azınlıkları yanlarına çekerek Osmanlı karşıtı propagandalarına devam ettiler. 1920'de Birinci Dünya Savaşı'nın galipler kısmında olan Britanya, Irak'ta kontrolünü artırmaya çalışınca büyük bir ayaklanmayla karşılaştı. 10 yıldan fazla bir süre boyunca hakimiyetini kurmak için uğraştı ama bunu gerilimi azaltmak için yaptığını söylüyordu. Bu aşırı iyimser hedefi içinse savaş uçakları, bombalar ve zırhlı araçlar kullanıyordu. Halka vergi vermeye zorlamak ve itaate alıştırmak için korkutmak isteyen Britanya sık sık hava saldırıları düzenliyordu. Winston Churchill bu dönemde Irak'ı yüksek teknolojili bir sömürgecilik için deney olarak görüyordu. Bu süreçte İngilizler Kral Faysal'ı başa getirdi. 1930'da Irak bağımsız bir devlet olmak için Britanya ile 25 yıllık bir anlaşma imzaladı. 1932'de bağımsız bir halde Milletler Cemiyeti'ne katıldı. Bundan sonra 2. Dünya Savaşı'na dek ülkede dini ve etnik çatışmalar gitgide arttı. Yönetimdeki krizler bitmek bilmedi. İngiltere ise ülke üzerindeki etkisini kaybetmemek için uğraşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Irak, sömürgeci devletlerin güç mücadelesinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Almanlar, yaptıkları darbeyle kendilerine yakın bir yönetimi başa getirseler de, yapılan ikinci darbeyle İngilizler tekrar kontrolü ele aldı ve Irak'ı Almanya'ya karşı savaşa teşvik etti. Ancak Irak bu süreçte Türkiye'yi örnek alarak savaştan uzak durmaya çalıştı. 1958'deki devrimle birlikte Irak'ta krallık yıkılarak cumhuriyet ilan edildi. Ülkede milliyetçilik ve komünizm fikirleri hızla yayılmaya başladı. Ancak yine büyük devletler Irak'ı kendi haline bırakmıyorlardı. ABD ve Britanya, Irak'ın Sovyet etkisi altına girmemesi için müdahalede bulunup duruyordu. ABD, Lübnan'a askeri müdahale yaparken Birleşik Krallık, Ürdün'deki karışıklığı bahane ederek burayı işgal etti. 1968'e gelindiğinde Irak'ta Baas hareketi hakim oldu. Baas, yeniden doğuş, diriliş anlamlarına geliyordu ve 1940'larda ilk kez Suriye'de ortaya çıkan bir akımdı. Ama esas taraftarlarını Irak'ta buldu. Amaç Orta Doğu'da tek bir Arap devleti kurmaktı. Birlik, özgürlük ve sosyalizm partinin ana sloganıydı. Baas Partisi Suriye ve Irak'ta devrim yaparak iktidarı ele geçirdi. 1967'de İsrail ve Filistin arasındaki 6 gün savaşları sonucunda partiye yönelik destek arttı. 1968'de ise yönetim tamamen Baas Partisi'ne geçti. 1976'da Başbakanlığı ve bazı önemli yetkileri Hasan el-Bekir'den devralan Saddam Hüseyin, Temmuz 1979'da Irak Devlet Başkanı oldu. 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı, 1990-1991 yılları arasında ise 1. Körfez Savaşı, ABD'nin Irak üzerindeki baskısının giderek artmasına yol açtı. ABD yönetimindeki müttefik kuvvetler 1993, 1996, 1998 ve 2001 yıllarında Irak'a karşı hava saldırıları düzenledi. Körfez Savaşı'ndan sonra uygulamaya konan 13 yıllık bir ambargo sonucunda hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda Irak korkunç tahribatlar aldı. Tüm bunlar 2003'te başlayacak korkunç savaşın fragmanıydı. ABD Başkanı George Bush 19 Mart 2003'te Irak halkını özgürleştireceklerini söyleyerek ülkede askeri operasyonun başladığını duyurdu. 20 Mart 2003'te başlayan hava saldırısı ve onu takip eden kara harekatı sonunda 9 Nisan 2003'te başkent Bağdat'a giren koalisyon güçleri Saddam Hüseyin iktidarını devirdi. 15 Nisan'da Irak tümüyle koalisyon güçlerinin denetimine geçti. Aralık 2003'te Saddam Hüseyin yakalandı. Peki bu süreçte Irak halkı nasıl özgürleştirildi? Şöyle anlatayım. ABD ordusu ciddi faaliyet raporunda Iraklı yetkililerin ellerindeki tutuklulara elektrik verdiği, elektrikli matkapla işkence yaptığı ve hatta infaz ettiği yönünde bilgiler yer alıyordu. Irak Savaşı'nın simgesi haline gelen Ebu Gureyb cezaevindeki işkencelerin görüntüleri tüm dünyayı dehşete düşürdü. Üst üste yığılan, elektrikle işkence edilen, aç köpeklerin önünde savunmasız şekilde bırakılan, her türlü cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan mahkumlar ve tüm bunları fotoğraflarken gülerek poz veren ABD askerleri. Evet, ABD, Irak'a böyle özgürlük getirmişti. 2004'teki Felluce katliamında korkunç savaş suçları işlendi. ABD'nin kullandığı yasa dışı silahlar ilerleyen dönemlerde çocukların genetik rahatsızlıklarla doğmalarına neden oldu. Camiler içinde cemaat varken bombalanıyor, sivillerin olduğu bölgelere saldırılar düzenleniyordu. Hava saldırılarının yanı sıra Felluce'de psikolojik şiddet de uygulanıyor, Arapça megafon yayınlarında dini ve kültürel değerlere hakaretler ediliyordu. Evet, tüm bunları bugün hümanizmin savunucusu, kadın hakları koruyucusu, fikirlerinizle uyuşmayan herhangi bir konuda ağzınızı açtığınız anda nefret suçu diye bağıran ABD yaptı.
Batılı gazetecilerin Ukrayna hakkındaki yorumları ise bu tek taraflı hümanizm algılarının hiçbir zaman değişmediğini bir kez daha gösteriyor. Öyleyse Edward Said'in Oryantalizm adlı kitabından bir alıntıyla bitirelim. Çoğu oryantaliste göre Doğu Batı'nındır. Bunların Doğulular karşısındaki tutumu babaca yahut efendicedir. Yalnız antika kitap meraklıları hariç. Onlar için klasik Doğu, sefil çağdaş Doğu'ya değil, kendilerine ait bir şeydir. Onların hakkıdır. Bu içerikte Antik Mezopotamya, Medeniyetin Beşiğinde Hayat ve Edward Said'in Oryantalizm adlı kitaplarından faydalandım. Dijital olarak yararlanabileceğiniz kaynakları ise yorum kısmına bırakıyorum. Eğer hala sorularınız varsa gzt.com'un yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. And this is not a developing third world nation. This is Europe. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan. This is a relatively civilized, relatively European. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed.